Merhaba dostlar, bu videoda piyasayı, dolar kurunu, özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. O zaman bu telefonları neye göre seçtin dersen, burada özellikle fiyat performans ve piyasayı düşündüğümde burada minimum bütçemiz 15.000 olmalı ve 70.000'e kadar çıkacağız. Açıkçası alım gücümüzü düşündüğümde de şu anda en mantıklı aralık 15.000 ile 70.000 bandı diyebilirim. Şimdi alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada benim uzun zamandır favorilerimden Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 45 FPS'i rahat veriyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada Galaxy A56 önümüze çıkıyor. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt
Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Üçüncü sırada özellikle performans benim için birinci öncelik diyorsan 20.000 bandında hiçbir alternatifi olmayan Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dördüncü sırada yenilenen tasarımı büyüyen bataryasıyla beraber S25FE önümüze çıkıyor. 6.7 inç dinamik AMOLED Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu fiyat bandında ekran kalitesi olarak da en iyilerden diyebilirim. Donanımda Exynos 2400'ü görürken 8 GB RAM 256 GB depolamayla birlikte geliyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksel f2.4 telefoto kameraya yer verilmiş. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 4900 mAh batarya 45 Watt hızlı şarja gelirken yazılımda da Android 16 ve One UI 8.0'ı görüyoruz. Ve 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 40.000 bandında da en mantıklı telefon Xiaomi 15T Pro'yu görüyoruz. 6.8 inç AMOLED Full HD Plus 144 Hz bir panelle gelirken HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle beraber DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. Ekran kalitesi olarak renkler, canlılık, doygunluk tarafında bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi ekran diyebilirim ve 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık olarak da ne evde kapalı ortamlarda ne de dışarıda güneşli havalarda ekranı görmekte hiçbir problem yaşamayacağız. Donanımda bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini yani MediaTek Dimensity 9400 Plus'ı görüyoruz. 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS, en düşük ayarlarda da 120 FPS'i rahat rahat veriyor. Oyun performansı olarak da 40.000 bandındaki en sağlam telefon diyebilirim. Kamera
Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel Leica'nın Simulux lensiyle gelirken f1.6 OIS desteğiyle beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik f3.0 5x optik 10x hibrit zoom yapabilen telefoto lensi. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla 4K 60 fps çekimler yapabiliyoruz. 5500 mAh batarya 90 Watt hızlı şarja gelirken kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Sıfırdan 100'e ortalama 35 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada özellikle iOS tarafında artık Pro serisine çok daha yaklaşan yenilenen kameraları ve 120 Hz ProMotion ekranıyla iPhone 17 önümüze çıkıyor. iPhone 17'yi görüyoruz. 6.3 inç XDR OLED Full HD Plus bir panelle gelirken 120 Hz tazeleme hızına sahip. HDR10, Dolby Vision, DCI-P3 renk uzayı, True Tone desteği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. 2 milyona bir kontrast oranının yanında 3000 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran kalitesi anlamında 120 Hz ProMotion ekranla beraber piyasadaki en iyi ekranlardan biriyle karşılaşıyoruz. Donanımda piyasanın en güçlü ikinci işlemcisini yani Apple A19 yongasını görürken 8 GB RAM, 256 ve 512 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Oyunlarda en üst ayarlar 120 FPS'te rahat rahat oynayabiliyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 48 megapiksel f1.6 ve sensör çift OIS desteğine sahip. İkinci kamera 48 megapiksellik f2.2 ultra geniş. Ön kameraya baktığımızda da yenilenmiş 18 megapiksellik 4K 60 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yine 4K 60 fps çekimler yapabiliyoruz. 3692 mAh batarya ve 40 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Sıfırdan 100'e ortalama 50 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. iOS 26 ile kutudan çıkmışken en az 6 yıl güncellemeleri alacak. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G ve NFC desteğini görürken stereo Dolby Atmos hoparlörler konumlandırılmış. Ve suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım hangi telefon kime göre ondan bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil ve telefondan da çok yüksek bir beklentim yok. Kamerası idare etsin, performansı iyi olsun, ekran kalitesi ve bataryasıyla da beni üzmesin diyorsan A36 bu noktada çok mantıklı. Fakat benim kamera performansı tarafında beklentim yüksek. Biraz daha iyi bir kamera istiyorum diyorsan da Galaxy A56 bu noktada öne çıkıyor. Benim için performans birinci öncelik diyorsan da 20.000 bandında hiçbir alternatifi olmayan X7 Pro en mantıklı seçenek. Fakat ben her yönüyle bir amiral gemisi telefon istiyorum ve bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan alabileceğim en mantıklı telefon ne derseniz bu noktada S25Fe önümüze çıkıyor. Yenilenen tasarımı, batarya performansı ve işlemcisiyle 35.000 bandında alınabilecek en iyi telefon. Eğer bütçem 40 ile 50.000 bandındaysa Leica lensleri Dimensity 9400 Plus işlemcisiyle beraber 5500 mAh'lik bataryayı düşündüğümde genel deneyimiyle tam bir amiral gemisi, fiyat performans olarak da en mantıklı telefonlardan Xiaomi 15T Pro kesinlikle öne çıkıyor. Eğer benim bütçem yüksek 70.000 bandına çıkabiliyorum. Bu noktada 120 Hz ProMotion ekranı, yenilenen ve çok daha profesyonelleşen kameraları ve performansını düşündüğümde alınabilecek en mantıklı telefon kesinlikle iPhone 17. Özellikle 120 Hz ProMotion ekran ve yenilenen 48 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı lense düşündüğümde bu fiyat bandında hem kamera anlamında hem de ekran kalitesi yönünde alınabilecek en sağlam telefon diyebilirim. Ve açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem 15.000'den 70.000'e kadar bu piyasada alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bence başka bir telefona da bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim bu üç noktada en sağlam telefonlardan bahsettim. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.